26 Mayıs 1512 yılında Osmanlı tahtına oturan Yavuz Sultan Selim ilk iş olarak devlet düzenini ve bütünlüğünü sağladı. Askeri anlamda üst düzey bir sultandı. Avrupa'ya sefer yapmak istiyordu ancak doğuda Safeviler ve Memlükler tehlikesi baş gösteriyordu. Şehzadeliği sırasında Trabzon'da bulunmuş ve Safevilerin Osmanlı iç yapısına müdahale etmekte olduğunu görmüştü. Bu yüzden ciddi bir sefer hazırlığı başlattı. Avrupa krallıkları ile barış antlaşması yaparak batı sınırlarını güvence altına aldı. 150 bin kişilik ordusu ile İstanbul'dan yürüyüşe geçen Sultan Selim Han, 23 Ağustos 1514 günü Çaldıran Ovası'nda Safevi hükümdarı Şah İsmail ile karşı karşıya geldi. Savaş kesin Osmanlı zaferiyle sonuçlandı ve Yavuz Sultan Selim Tebriz'e girdi. Osmanlı Devleti'nde bu başarı yaşanırken Avrupa'da, Fransa'da 1 Ocak 1515 günü 1. Francois Fransa tahtına oturdu. 7. Louis 1513 yılında Milano bölgesini kaybetmişti. Burayı tekrar geri almak için bir ordu hazırlarken öldü. Ancak 1. Francois hazır bırakılan bu ordu ile Milano bölgesi üzerine yürüyüşe geçti. 13 Eylül 1515 günü Fransa ordusu paralı İsviçre askerlerini ve Milano Düklüğünü yenmeyi başardı. Bu savaş Fransa ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun ilişkilerini olumsuz yönde etkiledi. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim de 1516 yılında Memlükler üzerine sefere çıktı. 24 Ağustos 1516 günü Halep yakınlarında Osmanlı ordusu Memlük ordusunu Mercidabık'ta kesin bir mağlubiyete uğrattı. Bu savaşta Memlük Sultanı Kansu Gavri öldü. Filistin'e kadar olan topraklar ve Suriye Osmanlı hakimiyetine geçti. İlerleyişine devam eden Yavuz Sultan Selim 30 Aralık'ta Kudüs'e, 2 Ocak 1517'de Gazze'ye girdi. Çok tehlikeli bir yol olan Sina Çölü, Yavuz Sultan Selim tarafından sadece 13 günde aşıldı. Çölü geçen Yavuz Sultan Selim, 22 Ocak 1517 günü Ridaniye Meydan Muharebesi'nde Memlük ordusunu yenmeyi başardı. 24 Ocak'ta da Kahire Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Böylelikle Abbasi halifeliğine son verildi ve hilafet artık Osmanlı sultanlarındaydı. Osmanlı İmparatorluğu halife sıfatıyla Mekke ve Medine'ye de hizmet etmeye başladı. Büyük bir zenginlik geldi. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Ayrıca 1516 yılında Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı'ya tabi oldu ve Cezayir Osmanlı yönetimine geçti. 1519 yılında 5. Karl Kutsal Roma Cermen İmparatoru ilan edildi. Bir yıl sonra ise Yavuz Sultan Selim'in vefat etmesiyle 30 Eylül 1520 yılında Muhteşem Süleyman Osmanlı tahtına oturdu. Kutsal Roma Cermen İmparatoru 5. Karl Şarken ile Fransa Kralı 1. Francois diplomatik ilişkileri düzeltmek adına Altın Çadır'da görüşme yaptılar. Ancak iki kral anlaşamadılar ve aynı yıl Fransızlar ve Almanlar çatışmaya başladı. Bu sırada Sultan Süleyman, büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet'in kuşatıp da alamadığı Belgrad üzerine sefer yapmayı planlıyordu. Macar Kralı 2. Lajos, Alman İmparatoru Şarlken'den aldığı cesaret üzere Osmanlı elçisinin kesik başını Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdi. Buna büyük öfke gösteren Süleyman Han, 18 Mayıs 1521 gününde İstanbul'dan Macaristan üzerine hareket etti. Osmanlı ordusu Böğürdelen Kalesi, Zemun Kalesi ve Salankeman'ı ele geçirdi ve 1 Ağustos'ta da Belgrad şehrini tüm kuvvetleriyle kuşatma altına aldı. 29 Ağustos'a kadar süren kuşatma sonunda Muhteşem Süleyman Belgrad'ı ele geçirdi. Belgrad'ın düşmesi tüm Avrupa'yı tedirgin etti. Türkler yavaş yavaş Avrupa'nın kalbine ilerliyorlardı. Muhteşem Süleyman'ın Belgrad seferindeki başarısı Papa 5. Leo'yu endişelendiriyordu. Ancak Fransa ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun birbirlerine olan düşmanlıkları yüzünden Haçlı Birliği kurulmasına mani oluyordu.
Osmanlı Devleti'ni uzun yıllardan beri meşgul eden diğer bir mesele daha vardı. Rodos Hospitaller Şövalyeleri. Bu şövalyeler uzun yıllardan beri ticaret gemilerine saldırıyor ve hacıların gemilerini ele geçirip yağmalıyorlardı. Rodos'ta güçlü bir yapılaşma kurmuşlardı. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine de yakından müdahil olabiliyorlardı. Fatih Sultan Mehmet'in çocukları 2. Bayezid ve Cem Sultan'ın taht savaşlarında Cem Sultan'ı desteklediler, ancak Cem yenilip Rodos'a sığınınca bu şövalyeler Cem Sultan'ı Papa'ya teslim etmişlerdi. Bu da Osmanlı'nın uzun yıllar dış politikasını ciddi derecede etkilemişti. Ege Denizi'ni kontrol etmek için Rodos'un fethi şarttı. Nihayet çok ciddi bir güç ile Muhteşem Süleyman 100.000'den fazla asker ve 400 parça donanma ile adayı ve çevre adaları kuşatma altına aldı. Çok zorlu geçen 6 aylık kuşatma sonucunda daha fazla dayanamayacağını anlayan şövalyelerin başı Filip teslim koşullarını kabul etti ve 26 Aralık 1522'de Rodos ve çevre adalar ile Bodrum Kalesi Osmanlı kontrolüne geçti. 1. Francois ile 5. Karl arasındaki mücadele devam ediyordu. 24 Şubat 1525 günü Pavia Muharebesi'nde karşı karşıya gelen Fransa ve Almanya Savaşı'nda 1. Francois yenilerek esir edildi. Bu esaretin ardından Francois'in annesi Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektup göndererek Francois'i Şarlke'nin elinden kurtarmasını rica etti ve Macaristan üzerine sefere çıkılmasını tavsiye etti. Kanuni Sultan Süleyman ise mektubun karşılığını şu şekilde verdi: "Ben ki Sultanlar Sultanı, Hakanlar Hakanı, hükümdarlara taç veren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve Dulkadir vilayetinin ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Acem'in ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Mekke'nin ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve daha nice memleketlerin ki yüce atalarımızın ezici kudretleriyle fethettikleri ve benim dahi ateş saçan zafer kılıcımla fetheyleyeceğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han torunu Sultan Selim Hanoğlu Sultan Süleyman Hanım. Sen ki Fransa vilayetinin kralı Francesco'sun. Sultanların sığınma yeri olan kapıma adamın Frankipan ile mektup gönderip memleketinizin düşman istilasına uğradığını, halen hapiste olduğunuzu bildirip kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istida etmişsiniz. Her ne ki demiş iseniz benim yüksek katıma arz olunup teferruatıyla öğrendim. Padişahların mağlup olması ve hapsolması tuhaf değildir. Gönlünüzü hoş tutup hatrınızı incitmeyiniz. Bizim ulu ecdadımız daima düşmanı kovmak ve memleketler fethetmek için seferden geri kalmamıştır. Biz dahi onların yolundan yürüyüp her zaman memleketler ve kuvvetli kaleler fetheyleyip gece gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Allah hayırlar müyesser eyleyip meşiyet ve iradatı neye müteallik olmuş ise vücuda gele. Bunun dışındaki vaziyet ve haberleri adamınızdan sorup öğrenesiniz. Böyle bilesiniz." Kanuni Sultan Süleyman Han, Macaristan seferi için önce Vezir-i Azam Pargalı İbrahim Paşa'yı gönderdi ve arkasından 23 Nisan 1526'da kendisi de Macaristan üzerine harekete geçti. İbrahim Paşa komutasındaki kuvvetler Petervaradin ve İluk şehirleri ile 11 kaleyi ele geçirdikten sonra Özek Kalesi'ni de aldı. 29 Ağustos 1526 günü Mohaç Ovası'nda Osmanlı ve Macar orduları karşı karşıya geldi. Kanuni Sultan Süleyman saldırı emri vermesinin ardından Osmanlı ordusu sadece 2 saat gibi kısa bir sürede Macar ordusundan 20.000'den fazla kişiyi imha etti. Bu zafer tarihe en kısa meydan muharebesi olarak geçti. Macar kralı 2. Lajos ve soylular da savaş meydanından kaçarken bataklıkta boğularak öldüler.
Bu zaferin ardından Macaristan Osmanlı hakimiyetine girdi. Kanuni Sultan Süleyman, Erdel Voyvodası János Zápolya'yı Macar kralı olarak seçti. Kanuni Sultan Süleyman'ın Charles'e gönderdiği mektup ile 1. Francois serbest kaldı. Francois, İngiltere Kralı 8. Henry ile ebedi barış imzaladı. Ayrıca papalık, Venedik, Floransa ve Milano ile birleşerek Avrupa'daki güç dengesini kurmaya çalıştı. Charles'in kardeşi ve Avusturya Arşidükü Ferdinand, Zápolya'nın Macaristan kralı olmasını tanımadı ve kendisini Macaristan kralı olarak ilan etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'a dönmesinin ardından ordusu ile Macaristan'a girdi. 20 Ağustos 1527 günü ise Zápolya'nın kuvvetlerini yenerek Budin'i ele geçirdi. Budin'i ele geçiren Ferdinand, Sultan Süleyman'a bir elçi gönderdi ve kendisinin Macaristan kralı olarak tanınmasını istedi. Bunu kesinlikle kabul etmeyen muhteşem Süleyman, Macaristan üzerine yeni bir sefer kararı aldı. 10 Mayıs 1529'da sefere çıkan Sultan Süleyman Han, Pargalı İbrahim Paşa'ya da serasker unvanı verdi. 3 Eylül'de Budin'e gelen Osmanlı askeri şehri kuşatma altına aldı. 5 günlük bir kuşatmanın ardından Osmanlı ordusu şehre girmeyi başardı. Budin'in yönetimi tekrar Zápolya'ya bırakıldı. Budin kuşatmasının ardından Esztergom Kalesi de Osmanlı askerince fethedildi. Ve Sultan Süleyman sefer mevsiminin son günlerinde Viyana'yı da kuşatma kararı verdi. 27 Eylül günü Viyana'yı kuşatan Osmanlı ordusu surlar üzerine top atışına başladı. Kuşatmanın uzun süreceği belliydi. Zira şehir surları çok kuvvetliydi. Süleyman Han ise kuşatmanın bir an önce sonuçlanmasını, aksi takdirde kötü hava koşullarının yaklaştığını biliyordu. Osmanlı ordusu Viyana'ya almak maksadıyla sefere çıkmamıştı. Uzun süren seferin sonunda şehir kuşatıldı. Bu yüzden mühimmat da yetersizdi. Kuşatma devam ederken ilk karlar da yağmaya başladı. Kuşatmanın uzun sürmesi ve mühimmat yetersizliğine bir de hava koşulları eklenince Sultan Süleyman Han 16 Ekim'de kuşatmayı kaldırdı ve ordu 16 Aralık 1529'da İstanbul'a döndü. Sultan Süleyman Han Viyana'yı ele geçirdikten sonra o kış şehirde ciddi bir güç bırakacaktır. Zira Ferdinand Schalken'den alacağı destek ile kesinlikle tekrar Viyana şehrine saldıracaktır. Ancak Viyana'yı ele geçiremeyecektir. Yaklaşık 2 yıl kadar Osmanlı ordusu bu bölgede büyük bir sefer gerçekleştirmeyecek. 1531 yılında ise Sultan Süleyman yönünü Almanya işlerine çevirecektir. Orta Almanya'ya girmesi halinde sefer son bulacaktır. Muhtemelen de buraları ele geçirmesinin ardından Almanlar ile barış yapacaktır ve vergiye bağlayacaktır. Bölgedeki en büyük güç haline gelen Osmanlı İmparatorluğu, Fransa'yı da yanına alarak Milano ve Genoa'yı kendilerine bağışlayacak, Osmanlı ordusunun Roma'ya ilerlemesine destek olacaktır. Kanuni Sultan Süleyman ordusu ile Venedik'i kuşatacak, Barbaros Hayrettin Paşa ise denizden kuşatma yaparak kısa sürede Venedik'i ele geçirecektir. Burayı ele geçiren Osmanlı ordusu civar kaleleri de etkisiz hale getirerek Roma'yı kuşatacaktır. Birkaç aylık kuşatma sonunda Osmanlı ordusu Roma'yı ele geçirecektir. 1526-1536 arası 10 yıllık bir süreçte Osmanlı ordusu tüm İtalya'yı ele geçirebilirdi. Gerçek tarihte Fransızlar ile Osmanlı arasında bir ittifak söz konusu olmuştur. Fransa İtalya'ya kuzeyden saldıracak, Barbaros Hayrettin Paşa ise denizden girecekti. Ancak Fransızlar ordularını Hollanda'ya kaydırmasıyla bu sefer iptal oldu.